Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Einstein'ın genel görelilik kuramından bahsedeceğim. Bu kuram, evrenle ve kütle çekim kuvvetiyle ilgili bir sürü soruyu aydınlatmıştır. Aynı zamanda GPS gibi aygıtlarda sıkça ve pratik bir şekilde de kullanılmaktadır. Peki bu genel görelilik kuramı tam olarak nedir? 20. yüzyılın başlarına geri dönmek lazım bunu anlatmak için. Şimdi bu dönemde fizik Isaac Newton'un kuramlarıyla açıklanıyordu. Newton'a göre kütle çekimi nesnelerin kütlesiyle oluşan ve birbirlerini çekmesini sağlayan bir güçtü. Buna göre ağır nesneler birbirini daha çok çekiyordu. Newton yerküre üzerinde durabilmemiz nedenini de bu şekilde açıklamıştı zaten. Yani dünya bizim merkezine çekiyor. Gezegenler de bu kütle çekim kuvvetiyle güneşin etrafında dönüyordu. Newton'a göre kütle çekimi nesneler arasındaki mesafe fark etmeksizin acil eyleme geçen bir güçtü. Ancak Einstein hesaplamalarına göre evrende en hızlı hareket eden şey ışıktı. Yani hiçbir şey, kütle çekim gücü bile ışıktan daha hızlı hareket edemez. Öyleyse güneş kaybolursa gün ışığının kaybolması dünyanın yörüngeden çıkmasından daha hızlı gerçekleşir. Bu gibi düşünceler Einstein'ın aklına kütle çekim gücüne Newton'unkinden daha farklı bir açıklama getirebileceğini getirmiş. 1905 ve 1915 yılları arasında Einstein genel görelilik kuramını geliştirmiş. Bu kuram ile uzayın 3 boyutuna zaman da eklenmiş ve zaman gökyüzü cisimlerinin de varlığı ile çevremizi saran bir kumaşa benzetilmiş. Bu kumaşa da uzay zaman düzlemi adı verilmiş. Şimdi size bunu biraz daha somutlaştırarak anlatacağım. Böyle benzetme falan. Şimdi güneşi bir trablemin üzerindeki bir bowling topu gibi düşünelim. Trablen burada uzay zaman düzlemi oluyor. Güneş ise ağır bir bowling topu gibi düşüneceğiz onu da. Trablemin üzerine koyarsak güneşi, trablen böyle yere doğru eğilir ve hatta yere değer. Şimdi bu bükülme kütle çekim kuvvetini temsil ediyor. Yani Einstein'a göre dünya ve diğer gezegenler güneş onları çektiğinden dolayı yörüngede kalmıyor. Güneş gezegenlerden çok daha büyük olduğundan onun uzay zaman düzlemine yarattığı bükülmeyi takip ediyorlar. Artık kütle çekimi Newton'un düşündüğü gibi iki kütle arasındaki çekim gücü olarak kabul edilmiyor. Kütle çekimi uzay zaman bükülmesinin bir etkisi olarak kabul ediliyor. Şimdi size bunu daha da somutlaştırmak için toplarla bir de şu arkadaki astığım kumaşla beraber anlatacağım. Evet, şimdi bu top dünyayı temsil ediyor. Top da güneşi temsil ediyor. Şimdi güneşi uzay zaman düzlemimizin üzerine koyuyorum. Bu topu da eğer bu astığım yerler aynı yükseklikte olsaydı ve uzaydaki düzen burada da var olsaydı, sürtünmesiz falan, top fırlattığım anda bunun etrafında böyle dönerdi. Ama şimdi fırlattığım zaman dönmüyor. Ama eğer uzayda var olsaydı bu, yani şu uzaydaki sistemde dünya şu şekilde düzenli olarak dönüyor. Buradaki bükülmenin etkisiyle. Umarım bu videoyla size bu konuda çok güzel aydınlatabilmişimdir. Benim için çok teşekkür ederim. İyi günler.